Bir adam düşünün. 13 yıl boyunca bir partinin başında durmuş. Seçim kaybetmiş, yine kaybetmiş. Ama koltuğu bırakmamış. Sonra kendi rızasıyla değil, delegelerin kararıyla gitmiş. Ve şimdi aradan 2,5 yıl geçtikten sonra bir mahkeme kararıyla yeniden o koltukta oturuyor. Bu adam Kemal Kılıçdaroğlu. Sizce bir liderin hikayesi böyle mi biter? Yoksa böyle mi yeniden başlar? Gelin geçmişe bakalım. Çünkü bugünü anlamak için dünü bilmek gerekiyor. Kılıçdaroğlu 2010 yılında CHP'nin başına geçti. Bir kaset skandalı Deniz Baykal'ı koltuğundan etti. Ve temiz siyaset vaadiyle gelen bir bürokrat partinin lideri oldu. O günlerde umut vardı. Gandhi Kemal dediler. Yürüyüşler yaptı. Adalet aradı. Ama şimdi durup soralım. O 13 yıl boyunca sandıkta ne oldu? İşte burada bir gerçekle yüzleşmemiz lazım. Kılıçdaroğlu döneminde CHP hiçbir genel seçimi birinci bitiremedi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetti. 2023'te Masa'nın tek adayı olarak çıktığı seçimde bile Erdoğan'a yenildi. İkinci turda oyların %48'inde kaldı. Düşünün, bir muhalefet lideri 13 yılda iktidara bir kez bile dokunamıyor. Ama koltuğunu koruyor. Peki bu nasıl mümkün oldu? Bunu eleştirenler hep aynı şeyi söyledi. Parti içi denge oyunları, delege yapısı, ittifaklar. Kılıçdaroğlu sandıkta kazanamadı ama parti içinde hep ayakta kaldı. Ve işte tam da burada bir çelişki var. Çünkü kendisi hep millet iradesi diyordu. Ama kendi koltuğu söz konusu olduğunda mesele millet iradesinden çok delege matematiğine dönüşüyordu. 2023 kurultayını hatırlayın. Seçimi yeni kaybetmiş bir lider kürsüye çıktı. Ve ne dedi? Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım dedi. Ateşi ve ihaneti gördük dedi. Durun ve bu cümle üzerine düşünün. 13 yıldır partinin başındasınız. Seçimi kaybediyorsunuz. Ve suçu sırtınıza saplandığını söylediğiniz hançerlere atıyorsunuz. Peki ya o 13 yılın sorumluluğu? Ya stratejinin, ittifakın, aday seçiminin hesabı? İşte muhalif seçmenin yıllardır sorduğu soru tam da buydu. Kaybeden bir liderlik neden hep başkalarını suçluyordu? Şimdi gelelim bugüne. 2023'te Özgür Özel ikinci turda 812 oy alarak genel başkan oldu. Kılıçdaroğlu 536 oyda kaldı. Parti tarihinde ilk kez görevdeki bir genel başkan kurultayda kaybederek koltuğu devretti. Bu demokratik bir devir teslimdi. Delegeler karar verdi, lider gitti. Ama 21 Mayıs 2026'da işler değişti. Bir mahkeme o kurultayı mutlak butlan gerekçesiyle iptal etti. Yani yok saydı. Ve Kılıçdaroğlu sandığın değil, mahkemenin kararıyla yeniden koltuğa oturdu. Şimdi size asıl soruyu sormak istiyorum. Bir lider yıllarca millet iradesi diyorsa, sandık her şeydir diyorsa, ama o sandığın kendisini gönderdiği bir kararı, bir mahkeme kararıyla aşarak geri dönüyorsa, burada bir tutarlılık var mı? İşte çelişki tam da bu. Kılıçdaroğlu'nun bütün siyasi kariyeri, irade söylemi üzerine kuruluydu. Ama bugün o iradenin değil, yargının verdiği bir hükmün üzerinde duruyor. Yanlış anlamayın. Burada mahkemenin kararını tartışmıyorum. O kararın hukuki ve siyasi boyutu başka bir yazının konusu. Hatta o karara karşı CHP tabanının sokakta toplandığını, kararın yargı bağımsızlığı açısından ciddi soru işaretleri taşıdığını da biliyoruz. Benim sorduğum şey daha kişisel. Bir liderin kendi söylemiyle olan ilişkisi. Çünkü siyasette en zor şey nedir biliyor musunuz? Tutarlılık. Yıllarca savunduğun ilkenin bir gün senin aleyhine işlediğinde hala aynı ilkeyi savunabilmek. Kılıçdaroğlu geri döndü. Ama hangi Kılıçdaroğlu? Değişim diyenler uzun süredir değişmeyenlerdir demişti o kurultayda. Peki 13 yıl boyunca koltukta oturan kimdi? Değişmeyen kimdi? Sizce bir lider kaybettiği koltuğa mahkeme kararıyla dönerek mi güçlenir, yoksa sandıkta kazanarak mı? Ve daha da önemlisi, bir muhalefet partisi liderini sandıkta seçemiyorsa, yargı kararlarıyla şekilleniyorsa, o partinin tabanı kime, neye güvenecek?
Düşünün, Türk siyasetinin son 15 yılı bir adamın yükselişi, düşüşü ve geri dönüşü etrafında bu kadar dönebiliyorsa, belki de asıl mesele o adam değil. Belki asıl mesele bizim liderlere yüklediğimiz o devasa anlam. O kurtarıcı beklentisi. Kılıçdaroğlu gitti, geldi. Ama soru hep aynı kaldı. Biz ne zaman liderlere değil, ilkelere bakmayı öğreneceğiz?